Herkese merhaba. Bugün 19 Haziran 2024 Çarşamba. Ben Olgun Ravi. İspanyolca basından spor haberleriyle birlikteyiz. Dün akşam Dortmund'da zaman zaman çok iyi oynadığımız, zaman zaman da ecel telleri döktüğümüz Gürcistan maçında harika gollerle 3 puanı aldık ve Euro 2024'de güzel bir başlangıç yaptık. İnşallah güzel devam ederiz. Maçı çözen ve maça damgasını vuran gol Arda Güler'den geldi. Olağanüstü bir goldü. Arda'yı tebrik ediyoruz tekrar. Bu videoda maçın ve tabii ki bu harika golün dış basındaki yankılarına bakacağız. Sözü fazla uzatmadan İspanyol gazeteleriyle başlayalım isterseniz ama önce matbu gazeteler. Marka'nın ilk sayfasında küçük de olsa bir yer ayırmışlar Arda'ya. Avrupa Kupası'nda gol atan en genç oyuncu olduğunu belirten bir notla paylaşmışlar maçın haberini. Aynı şekilde As Diario'da bu defa sayfanın üst kısmında Güler bir tabanca başlığıyla vermişler haberi. Madridli'nin sol ayak golü Türkiye'yi zafere taşıdı demişler. Tabii bu haberlerin ayrıntıları iç sayfalarda yer alıyor. Ben de bu gazetelerin internet sitelerinden daha ayrıntılı makaleler paylaşacağım sizinle videonun ilerleyen kısımlarında. Ama önce El País'e bakalım. İspanya'nın önde gelen günlük gazetesi El País'te Güler'in harika golü Cesur Gürcistan karşısında Türkiye'ye galibiyeti getirdi başlığıyla paylaşılmış haber. Açıklamasında Avrupa Şampiyonası'nda şu ana kadar oynanan en ilginç maçlardan biriydi. Her iki tarafta kazanabilirdi demişler. Gerçekten birkaç pozisyonda Gürcistan bizi epeyce korkuttu ama neyse ki bir tatsızlık olmadı. Haber metninde şöyle yazıyor: Real Madrid'li Arda Güler'in dehası Türkiye'ye Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyeti getirdi. Güler 19 yaş 114 günle turnuvada gol atan en genç oyuncu oldu ve ilk golünü attığında kendisinden 14 gün daha yaşlı olan Cristiano Ronaldo'nun rekorunu böylece geride bıraktı demişler. Maçın genelini ise şöyle görmüşler: tribünlerin bir kısmını sular altında bırakan, neredeyse maçı durduracak bir sağanak. Alman polisi müdahale edene kadar tribünlerde dövüşen Boca Juniors ve River Plate'inki gibi iki ateşli taraftar grubu ve Arjantinli bir hakem. Ama her şey iyi gitti. İyiden de öte. Hakem bile mükemmeldi. Türkiye ve Gürcistan turnuvanın şu ana kadarki en ilginç maçlarından birini oynadı. Türkler kazandı ama Gürcüler de kazanabilirdi. Cesur bir takım. Belki biraz durgunlardı ama hücum etmekten kaçınmadılar. Hücum ettiklerinde de Türk takımını sarstılar demişler. Madrid gazetesi Marka'nın internet sitesinde maç sonucunu paylaştıkları haberde Arda Güler Avrupa Şampiyonası'nda kendini takdim ediyor başlığı atılmış. Açıklamasında Türk oyuncu çatala giden golüyle maçı belirledi demişler. Haber metninde şöyle yazıyor: Arda Güler'in bu Avrupa Şampiyonası'nda nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyordu. Real Madrid'de eksik kalan dakikaları ve özgüveninden sonra genç Türk incisinin kendini kanıtlamak ve geleceğin yıldızlarından biri olduğunu tüm dünyaya göstermek için önünde iyi bir fırsat vardı ve o da hayal kırıklığına uğratmadı. Mükemmel bir oyun oynamadan maçı belirlemek için tek bir şutu yetti. Güler'in birçok özelliği olsa da her şeyden önce o zarif, ayrıcalıklı sol ayağı geliyor. Topu istediği yere kolaylıkla bırakabiliyor. Bu da futbolda altın değerinde. Signal Iduna Park'ta tam olarak bunu yaptı. Ona birkaç metre boşluk, kafasını kaldırıp açıyı bulması ve topu tam oraya atması için de yeterli zaman verdiler demişler. Turnuvanın kartvizit gollerinden biri olduğunu da belirtmişler. Yine Marka'da maçtan sonra yayımlanan bir diğer makalede Arda Güler'in kendisini Türkiye ile yıldızlaştıran golü yazmışlar ve tırnak içinde Türk taraftarların ağzından "O bizim Messi'miz" diye de eklemişler. Haber metninde şöyle diyor: Arda Güler Türkiye ile bir başka. İlk 11'de başlıyor, taraftarlar onu takımın yıldızı olarak gösteriyor. "O bizim Messi'miz" dediler ön gösterimde. Çalhanoğlu gibi bir uzmandan serbest vuruşları istemeye cesaret ediyor. Duran topların sorumluluğunu üstleniyor, oyun kuruyor, taraftarları hareketlendiriyor ve takım arkadaşları istediklerini yapamadığında onlara sarılıyor. Kısacası Arda Güler Türkiye'de bir lider. Madrid'in 19 yaşındaki yeteneği Gürcistan karşısında olduğu gibi tartışmasız Türkiye'nin 11'inde. Yine de zaman zaman pek parlamadı. Maçın büyük bölümünde Güler fişe takılı değildi. Kolay pasları kaçırıyor ve şut atmaya cesaret edemiyordu. İlk yarıda bir pozisyonda Kenan Yıldız'ı buldu. Takım arkadaşları golü Juventuslu futbolcuyla kutlamak yerine üretilen pozisyon için Arda Güler'i kucaklamaya gittiler. Ancak daha sonra ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Türkiye'nin 8 numarası karşılığını alana kadar denemeye devam etti. 65. dakikada Arda Güler'in ceza sahası dışından çektiği şut Mamardaşvili'nin sağından çatala gitti. Mamardaşvili hiçbir şey yapamadı. Signal Iduna Park adeta yıkıldı.
gol sevincini yaşarken arkada Gürcü taraftarların öfkesi, çevresinde takım arkadaşlarından bir yumak ve büyük yıldızının soyadını haykıran bir stat vardı. Güler. Böyle anlatmışlar golü ve Arda'nın Ronaldo'nun rekorunu kırdığını da eklemişler. Bir diğer Madrid gazetesi AS Diario, Arda Güler'in şaheseri başlığıyla vermiş maç sonu haberini. Açıklamasında Real Madrid'in futbolcusu sol ayağıyla attığı muhteşem şutla Türkiye'ye galibiyeti getirdi. Mamardaşvili'nin koruduğu kalenin çatalına giden mermi gibi bir kırbaç darbesi demişler. Ve markadaki kısmen gerçekçi makalenin aksine bir güzelleme yazmışlar Arda için. Tam bir Madridista yazısı olmuş açıkçası. Şöyle diyor: Arda Güler Avrupa Şampiyonası'nda kendini gösterdi. Bir şahesere imza attı. Sadece en büyüklere has bir yere ulaştı. Türkiye'nin elinde benzersiz bir yetenek var. 19 yaşında Real Madrid'de oynayan ve Türklerin 8 numarasını giyen bir sihirbaz. Arda Güler milli takımının Gürcistan karşısında kazandığı zaferin efendisiydi. Dortmund'da hem kendi yararına hem de Real'i sevindiren sıra dışı bir maç oynadı. Madrid 20 milyon gibi cüzi bir rakama nasıl bir ince almış ama. Onun Türkiye milli takımı için önemi konusunda kuşku vardıysa Güler bu kuşkuları bir kalemde sildi. Sol ayağıyla attığı bir şutla. Türkiye'nin en iyi hücumları, canlı, gergin ve dinamik maçın en iyi hareketleri ondan geldi. Avrupa Şampiyonası güzel çocuğunu buldu, ilk yıldızını. Montella onu birkaç pozisyonda oynatarak başını döndürdü. Hatta ikinci yarıda onu sahte 9 gibi oynattı ama dahi olan dahidir. Bunu 65. dakikada attığı ve şimdiden Avrupa tarihine geçen golle kanıtladı. Tüm dünyayı dolaşacak harika bir sol ayak şutu. Arda Güler'in eşsiz, ilahi bir yeteneğe sahip olduğunun kanıtı. Evet, böyle anlatmışlar Arda'yı. Akdeniz usulü bir anlatım olmuş ama aynı zamanda AS'ta yayımlanan fotoğraflarla Arda Güler'in golü başlıklı bir diğer haberde bu golü karelerle de anlatmışlar. İsterseniz AS Diario'nun internet sitesine girip bu foto galeriyi gezinebilirsiniz. Öte yandan Katalan gazetesi Mundo Deportivo'nun internet sitesinde "Yok artık, Arda Güler ne gol attı öyle" başlığıyla vermişler haberi. Haberin açıklamasında Real Madrid'in yetenekli futbolcusu Avrupa Şampiyonası'nda daha iyi bir premier yapamazdı. Türkiye'yi Gürcistan karşısında 2-1 öne geçiren golü saatte 118 km hızla giden bir füzeyle attı demişler. Katalanların diğer gazetesi Sport ise Arda Güler Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk gösterimi harikulade bir golle yaptı başlığıyla paylaşmış maçın haberini. Açıklamasında Real Madrid'in orta sahası Türkiye'yi Gürcistan karşısında 2-1 öne geçiren golü attı ve gol için pek çok kaynağı olduğunu kanıtladı demişler. Latin Amerika gazetelerinin spor sayfalarında da yer almış Arda. Arjantin'den El Gráfico, Arda Güler harika bir gol attı ve Türkiye Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti derken görsel olarak Arda Güler'in bir fotoğrafını kullanmış. Haberin açıklamasında iki ülke taraftarları arasında çıkan kavgalar ve dünya çapında viral olan su sızıntısıyla kaotik bir ortamın ardından Montella'nın takımı sahadan galibiyetle ayrıldı demişler. Honduras'tan Diez ise Arda Güler Avrupa Kupası'ndaki ilk maçında harika bir gol attı. Türkiye'ye Gürcistan karşısında zaferi getiren füze demişler ve golün videosuna yer vermişler. Evet, Arda Güler'in dün akşamki golünden İspanyolca basına yansıyanlar aşağı yukarı böyle. Bundan sonra İngilizce basından bir derleme de paylaşmak istiyorum ve tabii şampiyona boyunca videolarımız devam edecek. Bu nedenle kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.